Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2 şiş, 5 şiş görünümlü muhteşem bir patik modeli anlatacağım. Kimse de anlamayacak arkadaşlar. İki şişle ördüğünüzü 5 şiş sanacaklar. Çünkü dikişsiz bir patik olacak. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. İlk defa yapacaksanız bile hiç tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İp olarak patik ipi kullanacağım arkadaşlar. Şiş olarak şöyle iki ucu açık şiş de kullanabilirsiniz. Misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Bir de bize sonra tel alacağız arkadaşlar alt kısmı için. Şöyle üçüncü yardımcı şiş gerekebilir. İki ucu açık. Onu da kullanabilirsiniz. Yani iki şişte biraz tel alırken zorlanırsınız. O yüzden şöyle yardımcı şiş kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ne yapacağız? Burun kısmından başlayacağız. Desenimizi yapacağız. Burun kısmından artırma yaparak başlayacağız. Desenimizi başlayacağız. Sonra üst kısmı bitirdikten sonra alt kısma geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen dikişsiz olacak. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet, modelimiz 37-38 numara ayak için olacak arkadaşlar. 12 ilmek atarak başlayacağız. Siz ayağınız taraklıysa yine aynı şekilde başlayın. Artırmayı bir sıra fazla yapabilirsiniz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ipimi kısa tutuyorum. Dediğim gibi 12 ilmek atacağım için. Şöyle hızlıca 12 tane ilmek atalım. Evet, 12 tane ilmeğimi attım arkadaşlar. Çevirdim. Arka yüzdeyim ama bu sırada hiçbir işlem yapmayacağım. İlk kenar ilmeğimi düz örüyorum ve kalan ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Evet, sırayla bütün ilmeklerimi ters ördüm, çevirdim. Ön yüzdeyim. Birinci artırma sırası arkadaşlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada gizli bir artırma yapacağım. O yüzden çapraz şekilde şöyle şu şekilde artırma yapıyorum. Son bir ilmek kalana kadar düz örerek ilerliyorum. Her ön yüzde başta ve sonda artırma yapacağız. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Öncesinde yine gizli bir artırma yapıyorum şu şekilde. Son ilmeğimi de örüp birinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim arka yüzden. Hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve sırayla ters örüyorum. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Sırayı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. İkinci artırma sırası. Her ön yüzde dediğim gibi artırma yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada çapraz şekilde yine artırma yapıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Öncesinde bir tane çapraz şekilde artırmamı yaptım. Son ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. İlmek sayımız 28 tane olana kadar. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Arka yüzde. Hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, son kenar ilmeğimi de ters örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 3. artırma sırasındayım. Saymaya gerek yok arkadaşlar. Ben 3. 4. artırma sırası diyorum ama saymaya gerek yok. Sadece atlamayın. Artırmayı unutmayın. İlk kenar ilmeği örmeden aldım. Sıradaki artırmamı yapıyorum. Ve son bir ilmek kalana kadar düz örerek ilerliyorum.
Evet, bir ilmeğim kaldı. Öncesinde artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi ördüm. Sırayı tamamladım. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde ilmek sayımız 28 tane olana kadar örelim. Ayağınız taraklıysa ya da daha büyük yapmak istiyorsanız 2 ilmek fazla atabilirsiniz. Sonra o 2 ilmeği birini başa birini sona koyarsınız. Kenar ilmek düzün yanına koyarsınız ters olarak. Evet, ön yüzdeyim. İlk kenar ilmekten sonra artırmamı yapıyorum. Evet, 28 ilmeği tamamlayıp döneceğim. Bu şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi ilmeklerim 28 tane olana kadar hem başta hem sonda artırmalarımı yaptım. Şimdi desen yapmaya başlayacağız. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Desenimizi öreceğiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Desenimin ön yüzde birinci sırasındayız. Kenar ilmekten sonra bir tane ters örüyorum. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. 2 desen arasında bir ters ilmeğimiz var. 4 düzden sonra bir ters. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Bir tane ters. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Bir tane ters. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Bir tane ters. 4 düz. Bir ters. Kenar ilmeği de düz örüp desenimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim, arka yüzde ikinci sırasındayız. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Kenar ilmeği örmeden aldım. Karşımda düz ilmek var, düz örüyorum. 4 tane tersim var, ters örüyorum. 2, 3, 4. Bir düzüm var, düz örüyorum. Terslerimi ters örüyorum. Gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, ikinci sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde üçüncü sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Bir ters ilmeğim var, ters örüyorum. Karşında 4 tane düz ilmeğim var. Birinciyi örüyorum arkadaşlar. Birinciyi ördüm. 2 ve 3. ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Dördüncüyü örüyorum. Ne yaptık? Baştakini ördük. Ortada 2 tanesini örmeden aldık. Dördüncüyü ördük. Bir ters. Yine karşımda 4 düz ilmeğim var. İlkini örüyorum. 2 tanesini örmeden sağ işimi alıyorum. Dördüncüyü örüyorum. Bir ters. Yine 4 düz ilmeğim var. İlkini ördüm. 2 ve 3.'yü örmeden sağ işimi aldım. İpim arkada. Bir düz ördüm. Bir ters. Yine 4 düzüm var. İlkini örüyorum. 2 tanesini örmeden sağ işimi alıyorum. Sonuncuyu örüyorum. Bir ters. Bir düz. 2 tanesini örmeden alıyorum. Sonuncuyu örüyorum. Bir ters. Kenar ilmek. Desenimizin 3. sırasını tamamlamış olduk. Çevirdim, arka yüzde 4. sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz örüyorum. Karşımda o 4 ters ilmeğim var. Yine örmeden aldığım ilmekleri örmeden sağ işimi alacağım. İlkini ters ördüm. İpim kendime doğru, sıradaki 2 ilmeğin ikisini de örmeden sağ işimi aldım. Son ters ilmeğimi örüyorum. Evet. Bir düz. Yine karşımda 4 ters ilmeğim var. İlkini örüyorum. İpi kendime doğru aldım. İkinci ve üçüncüyü örmeden sağ işimi aldım. Dördüncü ters ilmeğimi örüyorum. Bir düz. İpi kendime doğru aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Kendime doğru aldım ipimi. 2 tanesini örmeden sağ işimi aldım. Bir ters örüyorum. Bir düz. Bir ters. 2 ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Bir ters. Bir düz. Evet, bu şekilde ilerliyor. Eminim anladınız arkadaşlar. Örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden sağ işimizi alıyoruz. Sadece ipimiz kendimize doğru oluyor.
Dördüncü sırayı da tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 5. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Karşımda bakın 4 tane düz ilmeğim var. Şöyle 2 tanesini örmeden sağ şişime aldım. Arkadan birinciyi sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çektim. İkinciyi başa aldım. Önden başa aldım. Sırayla düz örüyorum. 1, 2. Yine karşımda 2 düz ilmeğim var. Örmeden sağ şişimi aldım. Baştakini önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çekiyorum. Arkadan ikinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Bu şekilde. Bir ters. Yine karşımda 4 tane düz ilmeğim var. 2 tanesini örmeden sağ şişimi aldım. Şöyle baştakini bakın. Arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. İkinci ilmeği önden aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Baştakini sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadan ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Bu şekilde. Evet. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi sıradaki 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Baştakini arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip ikinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Baştakini sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Evet, ortadaki ilmekleri önden yana açıyoruz. Şöyle görüntü bu. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Çok konuşmayayım. Böyle izleyerek de yapabilirsiniz. Evet, bir ters kenar ilmeğimi de örüp modelin desenimizin 5. sırasını tamamlamış olduk. Çevirdim. Arka yüzde tersi ters, düzü düz öreceğiz. Yani gördüğümüz gibi öreceğiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda bir düz ilmek var. Onu düz örüyorum. 4 tane ters. 2, 3, 4. Bir düz, 4 ters. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, 6. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde bir desenimizi tamamlamış olduk. Ama 2 desen yapınca desen tam şeklini alıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Hiçbir işlem yapmamıştık. Hatırlarsanız kenar ilmekten sonra bir ters, 4 tane düz. 2, 3, 4. Bir ters, 4 düz örmüştük. Bir ters, 4 tane düz. Bir ters, 4 tane düz. Bir ters, 4 düz. Yani tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Bir ters, kenar ilmeği de örüp desenimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. Birinci sırada ne yaptık? Aynı işlemi yaptık. Çevirdim. Arka yüzden yine gördüğüm gibi öreceğim arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 4 ters. Bir düz, 4 ters. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzde ikinci sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde üçüncü sırasındayız. Üçüncü sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Karşımda 4 düz ilmek var. Birinciyi örüyorum. Ortadaki 2 taneyi örmeden sağ şişimi alıyorum. Dördüncüyü örüyorum. Bu şekilde. Bir ters. 4 düz ilmek var. İlkini örüyorum. 2 tanesini örmeden sağ şişimi alıyorum. Sonuncuyu örüyorum. Bir ters.
İlkini örüyorum. 2 taneyi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sonuncuyu örüyorum. Bir ters, bir düz, 2 taneyi örmeden alıyorum. Böyle örmeden alırken bu ipinizi çok kastırmayın arkadaşlar. Sonuncuyu örüyorum. Bir ters, bir düz, 2 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Sonuncuyu düz ördüm. Bir ters, kenar ilmeği de düz örüp desenimin 3. sırasını tamamlamış oldum. Arka yüzde 4. sırada yine örmeden aldığımız ilmekleri örmeden alacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 4 tersim var. İlkini örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 2 tanesini örmeden sağ şişimi alıyorum. Sonuncu tersimi örüyorum. Bir düz. İlk ters ilmeğimi örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 tane ters örmeden alıyorum. Sonuncu ters örüyorum. Evet. Desenimizin 4. sırası bu şekilde ilerliyor. Sırayı tamamlayalım. Evet. Arka sırayı tamamladım. 4. sırayı ön yüzdeyim. 5. sıradayız. Burgu yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersim var. Ters örüyorum. Karşımda 4 tane düz ilmeğim var. 2 tanesini örmeden sağ şişimi aldım. Baştakini arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çektim. İkinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Baştakini önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çekiyorum. Arkadan ikinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Evet, görüntü bu. Bir ters. Yine aynı işlemi yapıyorum. Ortadaki ilmekleri önden, birini başa birini sona alıyoruz. Bu şekilde. Bir ters. Yine ikinci ilmeği başa aldım önden. Evet, bir ters. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar, artık bilirsiniz. Evet, 5. sırayı tamamladık, çevirdik. Arka yüzde 6. son sıradayız. Hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Kenar ilmekten sonra bir düz 4 ters diye ilerliyor. Bir düz 4 ters. Sırayı tamamlayalım. Evet, 6. sırayı tamamladım. 2 desenimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Böyle bu şekilde devam edeceğiz. Artırma, eksiltme yok. Şimdi desenin 1. sırasında ne yaptıysanız artık o şekilde başlayıp devam ettirirsiniz. Evet, kaç desen yapacağız? Bu yuvarlaklar 5 tane olacak. Bu çaprazlamalarda arkadaşlar. Bunlar da 6 tane olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi desenimi tamamladım. Şöyle çapraz yaptığım yerleri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Yuvarlak olan desenlerde 5 tane oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeterli. En sonunda çapraz yaptıktan sonra arka yüzden tersi ters, düzü düz örerek ön yüze geldim. Şimdi ilmeklerimizi ikiye ayıracağız arkadaşlar. İlk önce sağa, sonra sola öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 13 tane ilmek örelim. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ilmek ördüm. 14. bakın burada 14. ile 13.'ün yerini değiştiriyorum. Çok açılmasın diye şöyle bu şekilde arkadan birinci ilmeğimi aldım. Önden ikinci ilmeği aldım. Öne geçirdim. Bunu da örüyorum. Evet, 14 tane ilmek örmüş oldum. Şimdi 5 ilmek haroşa, kalan 9 ilmek de arka yüzden ters olacak. Haroşayı ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum ben. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım.
4 ilmek haroşa örüyorum. 2, baştan sayarsak 5 ilmek arkadaşlar. 3, 4, 5. Kenar ilmekle birlikte 5 ilmek. Sadece haroşa ördüklerimizi de sayarsak 4 ilmek haroşa görünüyor. 9 ilmeğimi de ters örüp sırayı tamamlıyorum. Dilerseniz farklı şişe alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dilerseniz şu deseni, bakın buradaki deseni yan kısımlara doğru ilerletebilirsiniz. Ben ilerletmeyeceğim. Bu şekilde kullanacağım. Ama yapmak isterseniz ilerletebilirsiniz. Evet. Şimdi yine ön yüzden 9 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmekle birlikte 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 ilmek haroşam var. Onları da haroşa yine düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Evet, dediğim gibi dilerseniz şöyle farklı şiş kullanabilirsiniz. Burada kalsın. Şöyle size daha iyi anlatabilmek adına farklı bir şiş alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek kenar ilmekten sonra 4 ilmek haroşam ördüm. Ve ters örerek ilerliyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Şöyle bakın, bu şekilde devam ediyoruz. 2 sıra haroşamız oluşmuş. Ön yüzden düzü de düz, haroşayı da düz ördüğüm için bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Evet. Sırayı tamamladım. Arka yüzde baştaki 5 ilmek haroşa olacak. İlkini örmeden alıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 9 ilmeğim de ters olarak örülecek. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Artırma, eksiltme, hiçbir işlem yok. Evet, buradaki 5 ilmeğimiz haroşa, buradaki 9 ilmeğimiz ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örülecek. Bu haroşa sıraları arkadaşlar, ben 16, sanırım 16 örmüştüm. Şöyle yine de bakayım. Evet, dediğim gibi bu haroşa sıraları, bakın 3 sıra oldu. Şöyle göstereyim. 3 sıra oldu. Ben 16 sıra olana kadar ördüm. Siz öreceğim yani. Siz de ayağınıza şöyle ölçün isterseniz. Ayak arkasında, topuk arkasında 3 parmak olana kadar, kalana kadar öreceğiz. O şekilde ayarlayabilirsiniz ya da benimle aynı sayıda yapın. Daha büyük 38, 39, 40 numara giyiyorsanız arkadaşlar 2 sıra fazla örebilirsiniz. 2 ya da 3 sıra fazla örebilirsiniz. Elinizin sıkılığı, genişliği de önemli arkadaşlar. Şöyle santim olarak da verebilirim aslında. Evet, şöyle şu burun ucundan şu desen bitimi arkadaşlar. Desen bitimi 23 santim. Pardon. 13 santim arkadaşlar. 13. Evet, 13 santim. Yanlış görmüyorum. Evet, 13 santim. Şöyle yanlış bakmadım. 13 santim olmuş buraya kadar. Buradan sonrasında ben öreceğim arkadaşlar. Size yine santim olarak veririm. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Bunu 16 sıra 3, 6, 9, 12, 15, 16 sıra haroşa olana kadar ördüm. Hatta misafirim geldi arkadaşlar. Bunu da tamamladım. Aynı şekilde 5 ilmek haroşa, 9 ilmek önden düz, arkadan ters ördüm. Böyle santim olarak vereceğim demiştim. Bakın buradaki sol taraftakini ördükten sonra ipimi kesmedim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Santim olarak şöyle şu haroşadan sonraki sıraları göstereyim arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Haroşa çekiyor ama
Şöyle 7,5 santim diyelim arkadaşlar. 7,5 santim. Hatta 8'e yakın esneme payı da var. Şöyle burun ucundan buraya kadar arkadaşlar 13 santim. Bu şekilde 38, 37, 38 numara ayak için bu şekilde yaparsınız. Eğer ki daha büyük örecekseniz, elinizde sıkıysa 2 sıra fazla haroşa örebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle iki ucu açık şişler kullanırsanız daha rahat olur arkadaşlar. İlk birkaç sıra zorlanabilirsiniz. O yüzden buradan tel alacağız. İki ucu açık şiş kullanabilirsiniz. Evet, bu birinci ilmeğim. Şöyle yan taraf bakın. Her sıradan bir tane ilmek çıkartacağım. Buraya girdim. Bir ilmek alıyorum. Sıradakine girdim. İlmek aldım. Şöyle. Sıradakine girdim. Bakın iki tele birden batarak ilmek alıyorum. Girdim, ilmek aldım. Sıradakine girdim, ilmek aldım. Bu şekilde her sıradan iki tele girerek ilmek alıyorum. Evet, şöyle. Buradan da aynı şekilde ilmek alarak ilerliyorum. Evet, burun ucuna gelene kadar ilmeklerimizi alalım arkadaşlar. Evet, bakın burun ucuna geldim. Şöyle farklı bir şiş alıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, bu şekilde bu hizadan ilmek alıyorum. Evet, burada da ilmeklerimi alıyorum. İki tele batarak alıyorum. Alamıyorsanız tığ yardımıyla da alabilirsiniz arkadaşlar, sık ördüyseniz. Şöyle. Her sıradan almaya çalışıyorum ama evet, 3 6 9 10. Şöyle şuradan da alıyorum. Burada da her sıradan bir tane ilmek alalım. Zorlanırsanız arkadaşlar farklı şiş alabilirsiniz. Bakın şuradan uç kısmından da almıştım. Şöyle başka bir şiş aldım. Buna devam ediyorum. Böyle her sıradan iki tele batarak ilmek alıyorum. Evet, alamıyorum ama böyle. Evet, buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde toplamda 96 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Sizinki de o civarlardadır. 96'dan daha az olmasın arkadaşlar. 98 de olabilir ama 96'dan az olmasın. Şöyle çevirdim. Şimdi 4 sıra hiçbir işlem yapmadan haroşa öreceğiz. Şöyle misinalı şiş de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle misinalı şişe geçeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, geçmeyebilirsiniz çünkü 4 sıra ördükten sonra ortada 8 ilmek
ayırıp burun kısmında tabanını yapacağız arkadaşlar. Evet. Haroşa örüyorum. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. 4 sıra haroşa olacak şekilde bütün ilmeklerimizi örelim. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Ben de 4 sıra örüp döneceğim. Gördüğünüz gibi 4 sıra 1, 2, 3, 4 sıra haroşa olacak şekilde bütün ilmeklerimi ördüm. Şimdi ne yaptım? 44 ilmek sağda, 44 ilmek solda, ortada 8 ilmek olacak şekilde bakın 3, 6, 7, 8. 8 ilmek kalacak şekilde ayarladım. Şimdi burun kısmını yapacağız ve tabana geçeceğiz arkadaşlar. Evet, sizinki de 96 ilmekse aynı bu şekilde ayarlayın. Şöyle. ...44 ilmeğimi öreceğim. Evet, 44 tane ilmeğimizi örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 44 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada 8 ilmeğim görünüyor. Ne yapacağım? Şöyle farklı bir şiş de kullanabiliriz arkadaşlar. Kolaylık olsun diye. Şöyle. Evet. Şu işaretleyeceğim. Artık çıkartayım arkadaşlar. 8 ilmeğimi örüyorum bakın. Haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeğimi ördüm. Diğer işaretleyicimi de çıkartıyorum. Bir ilmek fazla örüyorum arkadaşlar. Bir ilmek fazla ördüm. 9 oldu. Şöyle çevirdim. Çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Bu 1. 9 taneydi. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu şişimden bir ilmek daha örüyorum. 10 oldu. Tabanı 12 olana kadar artıracağım. O şekilde devam edeceğim. Evet, kaç oldu? 3, 6, 9, 10 oldu. Çeviriyorum. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek fazla öreceğim. Şöyle düzelteyim ilmeklerimi. Evet, bir ilmek fazla örüyorum. 11 tane ilmeğim oldu. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmeğimi yan taraftan aldım. 12 tane ördük. Çevirdim. Şimdi artık burun kısmına başlıyoruz arkadaşlar. Yine farklı şiş kullanabiliriz. Ortada 12 ilmeğimiz sabit kalacak. Şöyle burun kısmını biraz daralttık. İlmeğim düşmüş. Evet, dediğim gibi ortada şöyle 12 tane ilmeğim var. Tabanını örmeye başlayacağız. İlk ilmeğim örmeden sağ şişimi aldım. Yerleri belli, böyle ayrık duracak arkadaşlar, anlayabilirsiniz. 2 şişle rahatlıkla örebilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir örüyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. Bakın 2, burası ayrık duruyor. Oradan alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmek ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Bunun kısmı açığa çıktı gördüğünüz gibi. Çok güzel olacak arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmek. İkisini bir örüyorum. Çevirdim. İpim arkada, yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Bu şekilde yapacağız. Yanlardaki ilmeklerimiz bitene kadar 12 ilmeğimiz sabit olacak. Sadece 12 ilmeğimiz kalana kadar, ortada 12 ilmeğimiz kalana kadar yanlardaki ilmekleri eriteceğiz arkadaşlar. Şöyle 12 ve 13. ilmek ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Böyle dediğim gibi yan kısımlardaki hem sağda hem soldaki ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi yan tarafta ilmeklerim bitti. Sadece burada bir ilmeğim kaldı. Şimdi onda, yani 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, ortada 3, 6, 9, 12 tane ilmeğim kaldı tam. Çevirdim. Şimdi bu arka kısmı yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum yine. Evet, 12 tane ilmek aldım. Yani 12 ilmeğimi ördüm. Sıradaki bakın yan taraftan girip ilmek alıyorum ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yani dengelemiş oluyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. İlmeklerimizi ön yüzden alalım arkadaşlar. Evet. İlmeklerimi ördüm. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzden alacağım ilmeklerimi dediğim gibi. Şöyle sağ şişimle şuradan sıradaki yuvaya giriyorum. Bu şekilde ilmek aldım. Sağ şişimde dursun arkadaşlar. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Burada yan taraftan ilmek alıyoruz. Burada da eksiltme yapıyoruz. Dengelemiş oluyoruz. Evet, 12 ilmeğimi ördüm. Yan taraf sıradaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine bu taraftan ilmek çıkartacağım. Bakın yan tarafa girdim.
Şöyle ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmüyorum geri arkadaşlar. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, çıkışta da burada ilmek almam lazım ön yüzden. Sıradaki yuvaya giriyorum, ilmek alıyorum. Çevirdim. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Arka yüzden ilmek almayacağız, ön yüzden alacağız. O yüzden çevirdim. Yan taraf bir sonraki sıraya, bakın buraya giriyorum. 2 tele batarak bir tane ilmek aldım. Sağ şimdi dursun. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. 12 tane sabit ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Yan taraftan ilmek alıp eksiltme yapıyoruz. Evet, ön yüzde olduğum için bu taraftan da ilmek alacağım. Şöyle 3, 6, 9, 12. Buraya giriyorum. 2 tele girerek ilmek alacağım ama burası çok sıkı, tığ alacağım. Tığla ilmek aldım. Şöyle sol şişimi geçirdim. Çevirdim. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir haroşa diyorum. İkisini bir örüyorum. Eksiltme yaptım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Çevirdim, ön yüzdeyim. Tekrar göstereceğim. Şöyle sıradaki, bakın şuraya giriyorum. İlmek alıyorum. Evet, burası da sıkı, o yüzden şöyle tığ yardımıyla alıyorum. Ve sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 12 ilmeğimiz sabit olacak arkadaşlar. Azaltma ya da eksiltme yapmayacağız. Şöyle yan tarafa yine tığ yardımıyla girdim. İlmek aldım. Ön yüzden çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde topuk arkasını örüyoruz arkadaşlar. Ta ki bu yukarıya gelene kadar. İki taraftan da bu yukarıya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Yan kısımları bitirdim. Şimdi çeviriyorum. Arka sıraya denk geldi arkadaşlar. Kesime sorun olmaz. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Kesim yapıyoruz. Evet, tamamen bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim arkadaşlar. Tığ yardımıyla şöyle etrafını tığlayacağım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ayağınıza geçirin. Rahatlıkla oluyorsa böyle kullanabilirsiniz. Evet, şöyle çevirdim ön yüzü. Şöyle şuraya sabitlemek istiyorum arkadaşlar ki güzel dursun. İlmeğimi buradan öne aldım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. Şöyle aynı yere batalım. İlmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İlkinde 3 çektik. Oraya sık iğne yapmadığımız için. Tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ayağınıza geçirin arkadaşlar. Bu ağız kısmı genişse
arada üçüncüye de batabilirsiniz. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Bu sefer üçüncüye batacağım arkadaşlar. Şöyle arka kısmı geniş durmasın. Sonra 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere batıp yine çakma sık iğne yapıyorum. Etrafında bu şekilde yapacağız. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere çakma sık iğne. Ay, burada ileriye batmamışım, özür dilerim. Şöyle bir tane atlıyorum ikinciye. Şöyle şuraya güzel dursun. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir, tığıma doladım, aynı yere batıyorum, çakma sık iğne yapıyorum. Bir tane atladım ikinciye. Sık iğne. 2 zincir, tığıma doladım, aynı yere çakma sık iğne yapıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Evet, etrafında bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Böyle tamamen etrafını yapalım, sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle ilk yaptığım yere batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, ayağınıza bir geçirin arkadaşlar. Ağız kısmı darsa biraz geniş yapabilirsiniz ağız kısmını, ya da genişse biraz daraltabilirsiniz. İpi koparmadan şöyle içeriden dışarı doğru tığım batırdığım ilmeği içeri alıyorum. Şöyle çektirip bir zincir çektim. Biraz uzun bırakıp kesiyorum. İçeriden şöyle yakın bir yere girip burada bir zincir çekeceğim, dışarı çıkmasın. İleride şöyle biraz da yürütüp fazlasını keseceğim. Evet, bitti. Şöyle bakın, çok hoş, çok güzel oldu. Arkası kısmı, arkası da böyle. Mankenin ayağına geçireyim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi mankenin ayağına geçirdim. Ayağınızda da bu kadar şık güzel duracak arkadaşlar. Sanki 5 şiş gibi, dikişsiz. Böyle muhteşem oldu. Böyle alt kısmı da bu şekilde, arkası da böyle. Evet, daha büyük yapmak isterseniz arkadaşlar böyle dediğim gibi burada 16 değil 18 sıra örebilirsiniz. Bu 37-38 numara ayak için ideal arkadaşlar. Şöyle diğer eşini de ördüm ben. Şöyle göstereyim, bakın. Çok hoş, çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel olduğu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Ören Hanım Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ören Hanım Emine adında Instagram hesabım var. Facebook sayfam Ören Hanım adında, oradan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.